Bugün sizlerle SolidWorks'te CNC Torn'a yönelik teknik resim nasıl oluşturulur onu aktaracağım. Ben çalıştığım firmada nasıl bir düzen oluşturuyorum onları göreceksiniz. Eğer sizler için uygunsa bu şekilde kullanabilirsiniz ya da yeni öğreniyorsanız sizlere bir temel oluşturmuş olacağını düşünüyorum. O yüzden ben hızlı bir şekilde parçamı oluşturacağım. Ardından teknik resim kısmına geldiğimizde sizlere detaylı bir şekilde aktarımını yapacağım. O yüzden hızlı bir şekilde başlıyorum. Şimdi çizimimizi tamamladığımıza göre ben burada ilk baş parçama geliyorum ve hangi işlemleri yapacağıma bakıyorum CNC Torna'da. Burada ilk baş benim boy kesmem olacak tabii ki de parça işlenmeden önce. 6 metre ya da 5 metre olarak çubuklar şeklinde gelen parçaları biz işleyeceğimize göre bir kesim yapıyoruz testerede. Ve de bunlara 2 milim pay veriyoruz asıl olması gereken ölçüden. Çünkü testerenin şeridinin payı olarak düşünüyoruz. Ardından burada gösterdiğim gibi CNC tornada yatay bir şekilde işlendiği için bir tarafta diş açılacak, bir tarafta uç sıyırtma açılacak. Yani iki işçilik birden. Sonrasında da yan taraflarda görmüş olduğunuz freze işçilikleri var. Bunları da anahtar ağzı, anahtar takımının girebilmesi için kullanacağız. Parçayı sıkıştırırken diğer parçaya bizim için önemli bir kısım oluyor. Evet, şimdi parçamızı, yapacağımız işlemlerimizi anlattığımıza göre teknik resim kısmına geçiyorum. İşleme başlamadan önce ben hızlı bir şekilde taslağımı oluşturacağım. Ardından sizlere detayları aktaracağım. Bahsetmiş olduğum gibi 4 aşamaya böldüm. Burada şimdi çizgilerimi ben siyah yaptım. Bunu nasıl yaptım onu gösteriyorum. Normal bir çizgi çektim. Sol tarafta seçenekler kısmında yok yazan kısmı format yaparak biz bu çizimimizi siyaha dönüştürebiliyoruz teknik resimde. Ek bilgi olarak sizlerde bulunsun. Şimdi buraya ben boy kesmede yazmış olduğum açıklamayı alıp boy kesmenin altına malzeme bilgilerini yazıyorum. İlk baş malzeme dedim. Eee, malzemenin özelliğini, ham maddesini yazıyorum. Paslanmaz dedim ben burada. Paslanmaz çelik, çubuk olarak da belirttim. Aynı zamanda mil de diyebiliriz buna. Şimdi paslanmazın bir de burada kendi içine ayrılma durumları var. 303K, 316K, 304K gibi. Bunların birbirleri arasında farklılıkları mevcut. Bazıları tornada daha kolay işleniyor, bazıları kolay işlenmiyor ya da paslanmaz özelliği daha fazla gibi durumlar var. Ve de kendi içlerinde belli başlı kodları var. 1,404 diye giden. Bunları şimdi burada aktarmayacağım. Tam veriyi almadığım için paylaşmayacağım. Sadece buraya 303K yazarak
malzeme listemi belirtmek istiyorum. Ardından gene aynı şekilde alt kısmına gelerek malzemenin ölçülerini yazacağım. Malzeme ölçüsünü yaparken sizlere bir kısa yoldan bahsetmek istiyorum. Altta basılı tutup 157 yazarsanız eğer çap simgesini oluşturursunuz. Bu da bir bilgi olarak kalsın. Şimdi testeredeki kesim payıma göre, yani parçam benim 200 milim ama testerede 202 milim kesilmesini istiyorum. O ölçüyü belirterek yazıyorum. Ve bunları kalın bir yazı modunda gösteriyorum sizlere. Burayı tamamladığımıza göre boy kesmek için bir köşe dikdörtgen alıyorum. Sonradan parçamı çağırıyorum. Şimdi sayfa ölçeğim 1/5'ti. Parçam 1/2 gelecek şekilde olduğu için yaptığım çizgiler kaydı. Alttan bunu değiştiriyorum. Evet, şimdi parçamızın ön görünüşünden çağırıyoruz burada ilk öncelikle. Sonradan bunun yansıtılmış görünüşlerini yan kısımlara ekliyorum. Aynı ilk getirdiğim parçaya bağlı olacak şekilde. Sonra freze anahtar ağzı kısımlarını bazı noktalarını diğer yerlerde belirteceğim için bana uygun görünüşü belirlemeye çalışıyorum. Evet, bu uygun görünüşü belirledikten sonra bir de izometrik görünümünü alıyorum ve bırakıyorum. Şimdi parçalarım bana küçük geldi. Burada görünümleri. Şimdi ben onları düzenleyeceğim. Çalışma sayfasından yaparsam benim çizgilerimi bozuyor. O yüzden parçalara tek tek tıklayıp da ölçeklerini sol taraftan değiştireceğim. Evet, çalışma sayfası ölçeklerimi yani 1/2'ye çevirdim. Özel ölçek kullan kısmına tıklayarak 1/2 seçtiğimde hepsini dönüştürdüm. İzometrik görünümünü 90 derece döndürüyorum ve normal halini fotoğrafta yani katı modeldeki halini göstererek yapıyorum ve uygula diyorum. Evet, şimdi ilk baş boy kesmeden başlıyorum. Buradaki çizgilerimi seçerek format haline dönüştüreceğim ilk öncelikle. Benim ana parçalarıma uygun olmadığı için bazı noktalarını aşağı doğru çekiyorum. Şimdi burada bazı trik yani basit komutlar olarak düşünebilirsiniz. Baştan çizmek yerine tekrardan çizdim ben burada. Ve de şimdi ölçülerini verirken birebir ölçüleri gelmeyeceği için üstüne farklı bir yazıyı yazdıracağım. Şöyle ki ilk baş formatı dönüştürdük. Şöyle biraz daha yakınlaştırıyorum. Evet, dediğim gibi ölçülerini verdiğim parçanın ölçüleri üzerine tıklayarak olması gereken ölçüyü yazacağım. Baştan çizmektense bu şekilde yapmak daha kolay oluyor. Evet, şimdi birinci torna işlemi yani metrik 10 çarpı bir dişi vereceğim kısmı ölçülerini veriyorum. Ana ölçümü verdim. Uç silme kısmını uç silme kısmında vereceğim. Burada şimdi karmaşıklık yapmak istemiyorum. Açtım, diş uzunluğunu gösterdim. Çapı göstereceğim. Ardından da açıklamalı bir şekilde metrik 10 çarpı bir diş
ve uzunluğunu yazacağım. Dişin uzunluğunu. Evet, burada bir ufak bir hata yapmışım. Parçanın ölçülerini düzelteceğim şimdi. Evet, ölçüleri tekrardan düzelttiğimize göre tanımlamamıza devam ediyoruz. Parçamı gene ölçülerini format olarak düzeltiyorum. Gri renktense siyah rengi dönüştürüyorum ölçülerin görünümlerini. Not kısmında ekliyorum. Ve parçanın neresi işleneceğini göstermek için ben böyle dairesel bir görünüm bırakıyorum ki operatör daha kolay anlayabilsin diye yapıyorum bu çalışmayı. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Uç sirtme kısmındaki ölçülerimi belirteceğim. Frezede gösteremediğim bazı ölçüleri de uç sirtme kısmında göstereceğim. Bir milim yerine ise iç kısımdaki ölçüyü göstermem daha sağlıklı olacak. Aynı zamanda freze ölçülerini de veriyorum. Burada metrik 10 çarpı bir dişte bir kısmı atlamışım. Dişin uzunluğunu da yanda açıklamalı bir şekilde belirtiyorum. Burada başka belirteceğim bir ölçü yok. O yüzden ben tüm gri olan kısımları seçerek format kısmına dönüştürüyorum. Burada atladığım bir kısım var. Onu da dilerseniz siz de eklersiniz. Dairesel olarak torna dişte belirtmiştim. Uç sırıtma kısmına da aynı şekilde oraya da daireyi bırakırsanız eğer nerede işlem yapacağını gösterebilirsiniz operatöre. Eğer sizlerin firmasında kalite kontrol kısımları önemliyse ve de bu proses programlarıyla takip ediliyorsa eğer her parçanın önemli olan ölçülerini göstermek için SolidWorks'te datum unsurunu kullanıyoruz. Detaylandırma kısmında ortalarda datum unsuru var ve ben öncelikle boy kesme kısmında bunu belirtmek istiyorum. Aynı zamanda çapımızı da belirtmeyi düşünüyorum. Toleranslı bir değerim yani toleransımız sabit olduğu için ben burada toleransı göstermiyorum. Zaten teknik resimde her toleransın onda bir olması gerektiğini ben alttaki antekte belirtmişim. Burada ana uzunluğumu datum unsuru vermeyi düşünüyorum. Aynı zamanda aşağıdaki parçamın 20 milim olan kısmına da vereceğim ve çapına da vereceğim datum unsurunu. Bunlar benim için önemli noktalar. Buralara verdiğime göre şimdi uç sirtme kısmında e, uç sirtme uzunluğumu göstermem gerekiyor. Aynı zamanda frezenin e, çap kısmında olan boşluğu da göstermem gerekiyor. Frezenin başlayacağı kısmın uzunluğunu da benim için önemli. Sıkma payı vermek istiyorum. Oradaki uzunluğunu da gösteririm. Aynı zamanda anahtarın ne kadar genişliğinde olacağını da göstermemde fayda var.
Yani bu bahsetmiş olduğumuz datum unsurlarındaki ölçüler bizim için kalite kontrol açısından önemli olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Operatör de bu şekilde kontrol ederek parçayı işleme alıyor. Evet, şimdi bu A, B, C olarak gösterilen datum unsurlarının üzerine gelerek numaralandırmaları yapıyorum sırayla. Evet, parçamızın teknik resmini tamamlamış oluyoruz bu şekilde. Şimdi sizlere farklı bir kısım göstereceğim. Eğer diyelim ki parçamızda iç paso var. Bunu nasıl göstereceğiz? Hızlı bir şekilde çizimimi yapıyorum. Evet, parçamızı aldık önümüze. Parçanın iç kısmını gösterebilmek için teknik resim kısmından kesit görünümün üzerine gelirseniz eğer parçanın içindeki işlemi size gösterir. Komutu alıyorum ve orta noktaya bırakarak okeylediğimde parçanın içindeki işlemi bana gösteriyor. Kesik kesik olan kısımlarsa dolu kısımları göstermek için kullanılıyor. Eğer ben tornada böyle bir işlem varsa teknik resimde bu şekilde gösteriyorum. Umarım bu çalışma sizler için faydalı olmuştur. CNC torna teknik resmini anlattık bugün sizlere. Herkese iyi günler dilerim.